Bugün Sudoku'nun temel kurallarını siz daha Sudoku'yla tanışmamış olan arkadaşlarımızla paylaşmak ve bu kuralları en kolay ve basit şekilde size öğretebilmek, aktarabilmek için buradayım. Hadi başlayalım. Burada temel kurallardan en karmaşık tekniklere kadar her şeyi adım adım öğreneceksiniz. Ayrıca yolda karşılaşacağınız bazı faydalı ipuçları ve püf noktalara da hazır olun. Bu bir Sudoku tablosudur. Genellikle 81 hücreden oluşur ve daha küçük 9 hücre içeren bloklara yahut kutulara bölünür. Yani bu şekilde görülür. E, 9 tane satır, 9 tane sütun vardır ve 9 tane de e, 9 hücrelik bloklar yahut kutular vardır. Gördüğünüz gibi örnek görselde gösterilmiş kızıl renkli hücrelerin bulunduğu bölüme biz sütun diyoruz. Yeşil renkli hücrelerin bulunduğu kısma satır, mavi renkli hücrelerin bulunduğu kısma ise blok yahut kutu diyoruz. Bu bir Sudoku bulmacası. Burada hazır olarak bazı sayılar verildi ve bizim görevimiz ise kalan boş hücreleri 1'den 9'a kadar olan sayılarla doldurmak. Böylece her bölgede satır, sütun, kutu tam olarak bir kez yer almalarını sağlamak. Başka bir deyişle bir bölgede sayılar asla tekrarlanmamalıdır. İşte tamamlanmış bir tablo. Kur'an'ın nasıl muteber olduğunu görüyor musunuz? Burada hiçbir satırda tekrarlanmış bir rakam yok. Hiçbir sütunda da tekrarlanmış bir rakam bulunmamakta. Hakeza hiçbir blok yahut kutuda da, yani biz buna blok yahut kutu diyoruz fakat benim tercih ettiğim kullanım söz öbeği şeydir, e, bloktur. Fakat siz kutu da diyebilirsiniz. Ben blok olarak devam edeceğim bundan sonraki kullanımlarımda. Hiçbir blokta da 1'den 9'a kadar tekrarlanan hiçbir rakam göremezsiniz. Misalen burada bir hata gösterildi. Aynı satırda 2 tane 4 kullanıldığı için bu hatalı bir gösterimdir. Hakeza burada da e, yine hatalı bir gösterim var. Aynı sütunda aynı rakam bulunamaz. Burada emsal olarak 4 rakamı gösteriyormuş. Ve burada da bir blokta 2 kez 4 rakamı geçtiği için hatalı bir oyun gösterilmekte. Şimdi en kolay tekniklerden biri olan son sayı tekniğinden bahsedeceğim. 1'den 9'a kadar olan tüm sayıların her bölgede olması gerektiğini artık biliyorsunuz. Bundan mütevellit yalnızca bir sayı eksikse o sayının e, nerede olmasının icap ettiğini de e, bilmek mecburiyetindesiniz. Yani demek istediğim şu ki 1'den 9'a kadar bulunan e, bu hücrelerde teker teker yerleştirilmiş sayılardan bir tanesi eksik. Ve aynı satırda e, aynı, aynı sayı kullanılamıyor. Burada bir sürü farklı sayı var. Mesela buraya bir sayısı gelemez çünkü aynı satırda bir tane var. 2 sayısı gelemez. E, çünkü satırda bir tane daha 2 var. O yüzden sadece 5 rakamı burada eksik olduğu için biz bu hücreye 5 rakamını yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Normal gerçekçi bir Sudoku'da sayılar az önce gösterildiği gibi düzenli bir şekilde sıralanmaz. Ve muhtemelen buna benzer bir görüntü oluşacaktır. Burada ise eksik olan tek rakam 8'di. Şimdi ise
Bu tekniğin geriye kalan sütun ve blok e, kısımlarında da uygulanabileceğini göstermek maksadıyla bir emsal görsel gösterildi. Burada ise e, eksik olan sayılar sütunda 2 olmak itibarıyla blokta ise 3'tür. Evet, şu anda ilk dersimiz olan Sudoku'nun temel özelliklerini anlattım. Şimdi ilk Sudoku'nuzu e, kolay olmak, hatta çok kolay seviyede bir Sudoku olmak itibarıyla çözebilirsiniz. Eğlenceli ve keyifli Sudoku çözümleri dilerim.